Merhabalar, bu videoda açıklamalar bölümündeki linkten indirebileceğiniz CASP isimli sınav programı hazırlama uygulamasından bahsedeceğim. İndireceğiniz RAR dosyasının içinde kurulum dosyasıyla beraber bir de Excel şablonu mevcut. Uygulama fakültelerdeki vize, final ve bütünleme sınavlarının planlanmasını yani çizelgelenmesini otomatik olarak yapmaktadır. Tabi burada aynı zamanda binden fazla iterasyon da yapılarak bir optimizasyon işlemi uygulanmaktadır. Bu optimizasyonun amaç fonksiyonu öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve gözetmenlerin menfaatleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Uygulama dersler bir kez Excel dosyasında listelendikten sonra birkaç dakika içerisinde sonuç üretebilmektedir ve her çalıştırıldığında optimize edilmiş farklı sonuçlar oluşturabilmektedir. Sınav programını oluştururken aynı sınıf için aynı sınav sürelerine sahip sınavlar denk sınavlar olarak ele alınmaktadır. Yani sınav süreleri aynı zamanda sınavların zorluk seviyeleri olarak düşünülmüştür. Uygulamayı tasarlamamdaki amaç 1. Gözetmenlerin yani sınav programını hazırlayacak kişilerin iş yüklerini azaltmak. 2. Gözetmenlerin sınav programının hazırlanması aşamasında öğretim elemanlarının özel isteklerine maruz kalmalarını engellemektir. Optimizasyon programının amaçları ise 1. Öğrencilerin sınıf bazında aynı gün içerisinde girecekleri toplam sınav sayılarını ya da sürelerini minimize etmek. Tabi burada alttan ya da üstten aldıkları dersler hariç. 2. Aynı gün içerisinde aynı sınıfın sınavlarının peş peşe saatlere denk gelmesini engellemek. 3. Öğretim elemanlarının sabah 9'dan önce ve öğleden sonra 4'ten sonraki sınavlarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak. 4. Bir öğretim elemanının sınavlarının sınav haftasının ikinci yarısında toplanmasını engellemek. Eğer sınav haftası 2 hafta sürüyorsa ikinci haftada toplanmasını engellemek, 5 gün sürüyorsa 4. ve 5. günlerde toplanmasını engellemek gibi ikinci yarısındaki toplanmasını engellemek. 5. Sınav haftasını mümkün olduğunca erken bitirerek son günleri ve saatleri boşa çıkarmaya çalışmak. 6. Sınavlar arasında yeterli araların bulunmasını sağlamaktır. Kurulum dosyasıyla beraber indirilen Excel dosyası doldurulup program çalıştırıldıktan sonra aynı Excel dosyasının içine sınav programı belirli bir formatta işlenmektedir. Programın çalışabilmesi için yalnızca indirilen Excel dosyasındaki ilk 2 sayfa yani dersler ve zorunlu sayfaları doldurulmalıdır. Onun haricinde Excel dosyasındaki sayfa isimlerinde, yapılarında ya da formüllerde bir değişiklik yapılmamalıdır. Excel dosyasında 2 sayfa doldurulacak demiştim. Bunlardan ilki dersler sayfası. Dersler sayfasında programda yer alması istenen tüm dersler listelenmelidir. Listelenen derslerin herhangi bir sıralamaya göre yapılmasına gerek yoktur. İlgili dersin yanına dersin sorumlusu, dersi alan öğrenci sayısı, sınavın süresi dakika olarak ve dersin kaçıncı sınıf dersi olduğu bilgisi girilmelidir. Öğrenci sayıları sadece programa işlenerek sonradan dersliklerin ayarlanması sırasında kolaylık sağlaması için gereklidir. Optimizasyon sırasında herhangi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Son olarak ders kodu bölümünde birden başlayarak sırayla numaralandırma yapılmalıdır. Bu bölüme gerçek ders kodları girilmemelidir. Sadece numaralandırma yapılmalıdır. Dersin sorumlusu kısmı doldurulurken girilen bir öğretim elemanı ikinci kez başka bir derse girilecekse kopyala yapıştır yapılması tavsiye edilir. Aynı öğretim elemanının ismi ikinci kez yazılırken tek bir karakter dahi yanlış yazılırsa uygulama tarafından farklı bir öğretim elemanı olarak değerlendirilecektir. Bu durum optimizasyonun amaçlarındaki 3 ve 4 nolu maddelerin verimli olarak uygulanamamasını sağlayacaktır. Çünkü 3. maddede şöyle diyordu. Öğretim elemanlarının sabah 9'dan önce ve öğleden sonra 4'ten sonraki sınavlarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak. Tabi burada aynı hocanın ismi yanlış yazılırsa aynı hocaya birden fazla bu saatlerde sınav denk gelebilir. Yine öğretim elemanının sınavlarının sınav haftasının ikinci yarısında toplanmasını engellemek maddesi de bu durumda verimli olarak çalışmayacaktır. Dolayısıyla öğretim elemanlarının isimlerini girerken bir kez daha aynı isimlerin doğru bir şekilde girildiğini teyit etmekte fayda var ya da kopyala yapıştır yapmakta fayda olacaktır. Excel dosyasının zorunlu sayfasının doldurulması. Zorunlu sayfasında sınav programında yerlerinin kesin olarak önceden belirlendiği dersler yer almalıdır. Burada gün sütununa ilgili sınavın programda kaçıncı günde yer alacağı bilgisi girilmelidir. Tatil günleri sınav günü olarak sayılmamalıdır. Yani eğer sınav programımız 10 günden oluşuyorsa ve arada cumartesi, pazar bile olsa bir sonraki pazartesi için gün bölümüne 6 girilmeli. Çünkü pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma 5, tekrar pazartesi bizim için 6. gün olduğu için gün bölümüne 6 değerinin girilmesi gerekiyor. Yine saat ve dakika sütunları örneğin öğleden sonraki 2.30'da başlaması istenen bir sınav için sırayla 14 ve 30 olarak doldurulmalıdır. Yine sınavın süresi ve hangi sınıfa ait olduğu bilgileri girilmelidir. Bu 2 sayfa doldurulduktan sonra Excel dosyası kaydedilerek kapatılmalıdır. Uygulama dersleri sınav programına yerleştirirken tam saatlerde ya da yarım saatlerde sınavın başlayacağı şekilde programlanmıştır. Dolayısıyla 80 dakikalık bir sınav programda 90 dakikalık bir yer kaplayacaktır. Sınavların arasında en az 10 dakika ara olması isteniyorsa 80 artı 10 eşittir 90 dakikanın sonunda diğer sınav başlayabilir. Fakat sınavların arasında en az 20 dakika ara olması isteniyorsa 80 artı 20 eşittir 100 dakika yapacaktır. Bu da bir sonraki sınavın tam saatlerde ya da
yarım saatlerde başlaması kuralı yüzünden bu sınavın programda 120 dakikalık yer kaplamasına sebep olacaktır. Dolayısıyla uygulamada sınavlar arasındaki araların süreleri seçilirken bu durum göz önüne alınmalıdır. Yani sınav aralarında bulunması gereken süre aslında şöyle, yani bir sınav 70 dakikaysa aslında 70 dakika 90 dakikaya tamamlanacağı için zaten arada 20 dakika boşluk kalacak. Fakat bir sınav 120 dakikaysa ve bunun hemen sonrasında başka bir sınavın başlaması planlanıyorsa bu durumda o 120 dakikalık süreden sonra en az belirtilen süre kadar ara olacağı için o arada en az yarım saatlik bir boşluk bulunacak. 10 dakikada girilse, 20 dakikada girilse ara süreye. Çünkü sınavların başlama süresi tamlarda ya da yarım saatlerde gerçekleşecektir. Ama buradaki ara 0 olarak da girilebilir. Buradaki ara 0 olarak girildiği takdirde sınavlar arasında bu gibi durumlarda herhangi bir ara olmaksızın sınavlar peş peşe başlatılabilecektir. Bu ara sürelerle beraber toplam sınav sürelerinin rahatlıkla sığabileceği bir takvim, yani toplam gün sayısı belirlenmelidir. Aksi takdirde bazı sınavlar programa yerleştirilemeyecektir. Uygulama kaç sınavın programa yerleştirilemediği bilgisini vermektedir. Bu durumda sınav takvimini ya gün sayısı arttırılarak ya sınav başlama bitiş saatleri değiştirilerek, yani yine arttırılarak ya da sınavlar arasındaki ara azaltılarak uygulama yeniden çalıştırılabilir ve uygun bir program elde edilebilir. Programla ilgili anlatacaklarım genel olarak bu kadar. İndireceğiniz uygulama 30 günlük süre içerisinde toplam 7 kere program hazırlamak için kullanılabilir. Bu süre sonunda 7 kere program oluşturulmasa bile uygulama pasif hale gelecektir. Uygulamanın tekrar aktif hale gelmesini istiyorsanız uygulama içerisindeki lisanslama sekmesinden gerekli adımları uygulayarak lisanslama işlemi yapabilir. Programınızın kullanım süresini arttırabilir, kullanım hakkını arttırabilirsiniz. Gene bununla ilgili detaylı bilgiye açıklamalar bölümündeki linkten erişebilirsiniz. Şimdi gelelim programın kurulumuna ve çalışmasına. Öncelikle indirdiğimiz RAR dosyasını açıp extract to diyerek tamam diyorum. RAR dosyasından çıkartıyorum. RAR dosyasından çıkardığımda CASP v10 içerisinde bir tane casp.exe olarak uygulama dosyası, bir tane de Kadir Akgül isminde Excel dosyası bulunuyor. Exe dosyasına çift tıklıyorum. Açılan pencerede buradan Next diyorsunuz. Burada eğer masa üstünde programın kısa yol uygulamasının bulunmasını istiyorsanız burayı tıklayabilirsiniz ama istemiyorsanız buradaki tiki kaldırabilirsiniz. Ben istemiyorum. Buradan tekrar Next diyorum. Tekrar Next diyorum. Sonra Install diyorum. Program hızlı bir şekilde kuruldu. Sonra Finish diyorum. Finish dedikten sonra buradaki dosyayı kapatıyorum. Sonra artık şöyle yapacağım. Uygulamalardan programı çalıştıracağım. Eğer masa üstünde kısa yol oluşturmasını isteseydim programı direkt buradan çalıştırabilecektim. Ama ben şöyle yapacağım. Buradan Windows'a tıklıyorum. Windows'tan şuradan tüm uygulamalar diyorum. Tüm uygulamalar dedikten sonra buradan listeden K'ye geliyorum. CASP isimli programı çalıştırıyorum. Önce bu şekilde bir açılış ekranı geliyor. Sonrasında da uygulamamız bu şekilde açılıyor. Bu uygulamamızın arayüzü programın içerisinde veriler ve lisanslama olarak burada iki farklı sekme var. Biz sınav programının hazırlanması işlemini bu veriler bölümünden yapacağız. Lisanslama bölümünde ise burada programın kullanım süresini uzatmak için bazı işlemler yapmamız gerekecek. Burada yapılması gereken işlemleri açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak açılan sitede detaylı olarak anlattım. Lisanslama işlemini o şekilde kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Ben programın nasıl çalıştığını anlatacağım, veriler kısmını anlatacağım. Veriler kısmını anlatmadan önce Excel dosyasına tekrar geri dönmek istiyorum. Bakın indirdiğim Excel dosyası. Şöyle dosyamı tekrar açayım. İlk olarak Excel dosyasının istediğim formatta olduğuna emin olmalıyım. Şöyle Excel dosyamı açıyorum. Excel dosyasında şöyle dersler ve zorunlu olarak iki bölüm var doldurmam gereken. Dersler bölümünü kontrol ediyorum. Bakın dersin kodu, dersin adı, sorumlusu, öğrenci sayısı, süresi, dakika olarak ve sınıf. Buradaki bilgileri eksiksiz bir şekilde dolduruyorum. Burada kaç tane ders olmasını istiyorsam bakın 34 tane ders var. Buraya dersleri yazmışım. Sonra bu derslerin öğretim elemanlarını yazmışım yan tarafa. Öğrenci sayılarını yazmışım. Öğrenci sayılarının çok bir önemi yok. Bunlar sadece sınav programında gözükmesi için. Bunlar sınav programında gözükürse derslikleri ayarlamak daha kolay olabilir. O yüzden böyle buraya yerleştirdim. Sınavın süresini dakika olarak yan tarafına yazmışım. Sınıfı 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf. Bunlar tabi sıralı olarak burada listelenmek zorunda değil. Yani buradaki dersleri herhangi bir sıralamaya göre buraya yazmak zorunda değilsiniz. Karmaşık olarak da karışık olarak da yazabilirsiniz. Burada önemli olan tek şey dersin kodu. Şöyle birden başlayacak. En üstteki dersin kodu 1. En alttaki dersin kodu da kaçıncı sıradaysa o şekilde 1'den 34'e kadar burada numaralandırmışım. Bu şekilde derslerin her birine farklı bir kod vermişim. Buradaki kod derslerin gerçek kodu değil. Sadece benim burada yaptığım basit bir numaralandırma. Dolayısıyla ders kodlarını bu şekilde verdikten sonra zorunlu sekmesine geliyorum.
Zorunlu sekmesinde de programda zorunlu olarak bulunması gereken, yani yerlerinin önceden belli olduğu sınavları yazacağım. Gene burada dersin adı ve dersin kodu bölümü var. Dersin adını buraya yazdıktan sonra dersin kodunu, bakın şuradaki kodlarla şuradaki kodları aynı olacak şekilde yazıyorum. Yani buradaki kodları eşleştiriyorum. Hatta mümkünse buradan kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Şuradan alıp hangi dersler zorunluysa bunları buradan Ctrl+C, Ctrl+V yöntemiyle buraya kopyalama da yapabilirsiniz. Programda zorunlu olarak bulunması gereken, yani yerlerinin önceden belli olduğu sınavları bu şekilde yazıyorsunuz. Dediğim gibi burada önemli olan derslerin kodlarının eşleşmesi. Şuradaki ders kodlarıyla dersler bölümündeki ders kodları eşleşecek. Daha sonra şunu yapıyorsunuz. Buradaki sınavlar hangi gün olacak? Örneğin sınav çarşamba günü saat 10'da olacaksa, pazartesi gününün de ilk sınav günü olduğunu varsayarsak, pazartesi, salı, çarşamba, çarşamba 3. gün olduğu için buraya 3 yazıyorum. Yine aynı şekilde İngilizce için çarşamba günü ise 3, Perşembe günü olan sınavlar için 4, Cuma günü olan sınav için de 5. Eğer ikinci haftada varsa, yani sınav haftamız 10 günse ve bir sonraki pazartesi tekrar sınav varsa, bir sonraki pazartesi için de buraya 6 yazacağım. 6, 7, 8, 9, 10. Yani buradaki günler programda aktif sınav olan günleri ele alıyor. Yani örneğin 7 gün sınavımız var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Tekrar pazartesi ve salı günleri sınavımız var. Bu ikinci pazartesi ve salı 6 ve 7 olarak işlenecek. Ya da sınav haftası salı günü başlıyorsa salı günü bizim için aslında birinci gün olmuş oluyor. Yani buraya gireceğimiz gün değerleri sınavın programda kaçıncı gün olduğunu belli eden bir değer. Dolayısıyla buraya bu şekilde gün değerlerini giriyoruz. Sonra da saat değerleri. Eğer sınavın 10'da olmasını istiyorsak saat bölümüne 10, dakika bölümüne 0. Öğleden sonra 2'de olmasını istiyorsak 14.00. Öğleden sonra 1'de olmasını istiyorsak 13.00. Öğleden sonra 2.30'da olmasını istiyorsak 14.30. Öğleden önce 10'da olmasını istiyorsak 10.00 gibi değerleri buraya girerek sınavın hangi gün, hangi saat ve hangi dakikada başlayacağını buraya girmiş oluyoruz. Sonra yine sınavın süresini buraya giriyoruz ve yine hangi sınıfa ait olduğu bilgilerini buraya giriyoruz. Buradaki bilgileri girdikten sonra artık kaydet deyip buradan programı kapatıyoruz. Programı kapattıktan sonra tekrar geriye uygulamama dönüyorum. Uygulamaya döndükten sonra artık yapacağım işlemler şöyle. Toplam sınav günü. Eğer sınav haftasının 5 gün sürmesini istiyorsam buraya 5 giriyorum. Eğer daha fazla sürmesini istiyorsam 6, 7, 8, 9, 10. Dediğim gibi eğer 2 hafta sürecekse ve arada tatil günleri de varsa tatil günlerini sınav günü olarak saymıyoruz. Aktif sınav olacak günleri toplam sınav günü olarak giriyoruz. Dolayısıyla ben buraya 5 giriyorum. 5 girdikten sonra minimum sınav başlama saati. Eğer sınavların sabah en erken saat 8'de başlamasını istiyorsam 8, 8.30'da başlamasını istiyorsam 8.30 ya da 9 olarak burada 3 farklı seçeneğimiz var. Buradaki 3 seçenekten birini giriyorum. Gene maksimum sınav bitiş saati. Burada 17, 17.30 ve 19 olarak 3 farklı seçeneğimiz var. Gene bunlardan bir tanesini giriyorum. Sınavlar arası ara. Yani bir sınav bittikten sonra diğer sınavla arasında en az ne kadar süre bulunsun? Burada yalnız şuna dikkat etmeniz lazım. Örneğin 70 dakikalık bir sınav bittikten sonra aslında bir sonraki sınav zaten en erken tam ya da yarımda başlayacağı için 20 dakikalık zaten bir ara olacak. Ama 90 dakikalık bir sınav bittiğinde hemen arkasından başka bir sınav başlayabilir eğer burada 0 girersek. Eğer bu gibi durumlarda arada muhakkak bir ara olmasını istiyorsak buradan 10 ya da 20 dakika seçenekleri kesinlikle işaretlenmeli. Bu durumda 70 dakikalık bir sınavdan sonra ben burada 20 dakika seçeneğini girdiysem ikisinin toplamı 90. Dolayısıyla oradaki 90 dakikadan sonra hemen bir sınav başlayabilir. Yani sınavlar arası ara bölümüne buradaki değerlerden birisini girdiğinizde buradaki değerler minimum olarak alınacak değerler. Yani bir sınav arasında kesinlikle minimum en az bu kadar dakika süre olacak. Ama bundan daha fazla sürede olabilir. Dolayısıyla burayı da bu şekilde giriyorsunuz. Sonra öğle arası bölümü. Öğle arası saat 12'de mi başlıyor, 12.30'da mı başlıyor? Bu kısmı dolduruyorsunuz. Bu kısmı da doldurduktan sonra Excel'e basıyorsunuz. Şuradan Excel bölümüne tıklıyorsunuz. Excel bölümüne tıkladıktan sonra dosyanızı açıyorsunuz. Buradan benim dosyam masa üstünde. Masa üstüne geliyorum. CASP dosyasını açıyorum. Şuradan bakın dosyam gözükmüyor. Dosyam gözükmüyor çünkü şurada All MATLAB Files diyor. Buradan All Files diyorum. Yani bütün dosyaları göster diyorum. Bütün dosyaları göster dediğimde artık Excel dosyamda gözüküyor. Excel dosyasını seçiyorum. Seçtiğimde biraz bekliyorum. Bakın bir yükleme penceresi açılacak. Yükleme penceresinin açılmasını bekliyorum. Lütfen bekleyin. Yükleniyor. Veriler işlendi. Tamam. Bu işlemde gerçekleştikten sonra artık hazırla butonuna basabilirim. Hazırla butonuna bastığımda da bakın basıyorum. Optimizasyon işlemi başlıyor. Optimizasyon yapılıyor diyor. Burada optimizasyon tamamlandığında aynı Excel dosyasında sınav programım hazırlanmış olacak. Şimdi optimizasyonun tamamlanmasını bekleyelim. Evet, optimizasyon tamamlandı. 23.4.2022 tarihine kadar 6 kullanma hakkımız kaldı. 6 kez daha programı kullanabilirim. OK diyorum. Bakın aşağıda da diyor ki dersler listesindeki 6 ders programa eklenememiştir.
Bunun sebebi de şu. Tekrar Excel dosyasını açacak olursam, bakın Excel dosyasını açıyorum. Burada da zaten diyor ki kalan sınavlar Excel dosyasına yüklenmiştir. Hem sınavları görelim hem de 6 dersin yüklenememe sebebini söyleyeyim. Burada aslında programı görüyoruz. Şurada çizelge 45 ve çizelge 25 olarak iki farklı çizelge var. İkisi arasındaki tek fark şuradaki satırların genişliği. Birisi 45'lik satır genişliğine sahip, birisi 25'lik satır genişliğine sahip. İki farklı çizelge var. Burada 45'likten göstereyim. Bakın şöyle sınavlar buraya yerleştirilmiş ve sadece 5 güne yerleştirilmiş olarak gözükecek. Bakın şöyle 5 gün olarak şöyle aşağı iniyorum. Şurası 5. gün. Bakın 6. güne herhangi bir sınav yerleştirmemiş. Bu şekilde sınavlarımı yerleştirmiş ama programdaki 6 sınavı da buradaki sınavlardan 6 tanesini, derslerden 6 tanesini de programa yerleştirmemiş. Bunun sebebi de şu. Şuradaki sürelerin hepsini toplarsam ve yine buna ara süreleri de eklersem, programa girdiğim bir ara süre varsa bunları da eklersem her sınav arasına, buradaki sınav süreleri 5 gün içerisinde sınav yapmaya elverişli değil. Dolayısıyla bu gibi durumlarda şöyle yapmanız gerekiyor. Tekrar programı açıp, şöyle programı tekrar açıyorum. Buradan 5 gün değil daha fazla gün sayısı girmeniz gerekiyor. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şuradaki sınav aralarında eğer farklı bir değer girdiyseniz, mesela 20 girdiyseniz 10'a düşürebilirsiniz. 10 girdiyseniz 0'a düşürebilirsiniz. Şurada maksimum sınav bitiş saati var. Burayı 17 değil de 17.30 yapabilirsiniz. 19 yapabilirsiniz. Yani buradaki süreleri artırabilirsiniz ama bunlar da yeterli olmayacaksa toplam sınav gününü 5 günden 6 güne, 7 güne, 8 güne hatta 10 güne kadar çıkartabilirsiniz. Burada şöyle, eğer toplam sınav gününü 10 güne çıkartırsanız illaki sınav programı 10 gün sürecek diye bir şey yok. Uygulama zaten şunu yapıyor. Mümkün olduğunca kısa sürede sınavları bitirmeye çalışıyor. Ben buradan 10'u seçeceğim mesela. Bir de 10 için bakın aynı programı çalıştıralım. Şuraya da 10 girelim bu sefer. Şöyle 10 giriyorum. Şimdi bakın tekrar hazırla diyorum. Tabii şu Excel dosyasını kapatayım. Excel dosyasını kapattım. Tekrar hazırla diyorum. Şimdi tekrar hazırla derken Excel dosyasını az önce seçtiğim için yeniden seçmiyorum. Aynı Excel dosyasıyla çalışacaksanız yeniden seçmenize gerek yok ama farklı bir Excel dosyası seçmek isteseydim ya da Excel dosyasında bir değişiklik yapmış olsaydım buradan Excel dosyası yeniden seçecektim. Ben şu an sadece hazırla dedim. Optimizasyon programı tekrar çalışıyor. ...23.4.2022 tarihine kadar 5 kullanma hakkınız kaldı. OK diyorum. Bakın bu sefer diyor ki tüm dersler programa yerleştirilmiştir ve Excel dosyasına sonuçlar yüklenmiştir. Aynı Excel dosyasını tekrar açıyorum. Bu sefer artık sınavlarımın hepsi yüklenmiş ve programım hazır. Bir de şunu görelim. Bakın kaç güne yerleştirmiş. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Aşağıya doğru indiğimde bakın şu son gün 10. günü boşa çıkarmış. 9. gününde son saatini boşa çıkarmış. Öğleden önce dolu. Bakın bu şekilde dersleri programa yerleştirmiş. Yani mümkün olduğunca program bölümünde şurada toplam sınav günü sayısını maksimum girmeye çalışın. Siz maksimum da girseniz zaten en son kısımda program boşluk bırakacaktır. Şimdi dersler programa yerleştikten sonra artık bakın herhangi bir çakışma olmadan hiçbir sınav birbiriyle çakışmıyor. Bu şekilde derslerin hepsi sınav programına yerleştirildi. Burada artık şöyle yapabilirsiniz. Burada bütün hepsini görebilmeniz için burası 45 aralığında. Yani dersin ismini, dersin öğretim üyesini ve bakın buradaki öğrenci sayılarını burada görebiliyorsunuz. Artık şurada yer kısımlarına derslikleri kendiniz yazabilirsiniz. Yer kısımlarını derslik kısmına kendiniz yazdığınızda da sınav programını aslında hazırlamış olacaksınız. Bakın program tamamen hazır. Bir de bunu tabii çizelge 25'te göstereyim. Niye bir tane çizelge 45 bir tane 25 var? Bunun amacı şu. Burada rahat rahat hepsini görebiliyoruz. Bakın bu şekilde hepsini görebiliyoruz. Ama çizelge 25'te şuradaki yazan yazıları göremiyoruz. Şöyle biraz daha büyüteyim hatta. Bakın sadece mühendislik etiği ve dersin öğretim üyesinin isminin bir kısmını görebiliyoruz. Ama programda burada şöyle yapabilirsiniz ikinci kısımda. Bakın şurayı birleştir ve ortala diyorum. Tamam diyorum. Bakın artık programda burası bu şekilde gözükmüş oldu. Yani burada birleştir ve ortalama işlemleri yaparak programı daha düzgün görünür hale getirebilirsiniz bu şekilde. Bu işlemleri de burada yaparak programınızı tamamlayabilirsiniz. Ama tabii bunları yapmadan önce şöyle Ctrl Z diyorum. Bir de şu işlemi yapmanızda fayda var. Bakın şurada saat bölümü var. Burada saat bölümünden eğer programda şurada 17.30, 18, 18.30 ya da 19'unda gözükmesini istiyorsanız ilk olarak bunları da aktif hale getirin. Buradan açın. Bunları da açtıktan sonra tamamlayın ama zaten sınav programınız 17'de tamamlanıyorsa en son 17 kalsın. Dolayısıyla bu şekilde ben tamam diyorum. Bakın bu durumda saat 8'den saat 17'ye kadar olan alanlar burada gözüküyor. Ve bu şekilde programımı ayarlamış oluyorum. Şimdi şöyle bunu biraz küçülteyim. Dediğim gibi şuraları hücreleri birleştir yaparak şöyle daha iyi görünür hale getirebilirsiniz. Bir de şunu yapabilirsiniz. Mesela burada diyor ki Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü. Bakın buradan farklı seçenekler kendinize yaratabilirsiniz. Buradan örneğin makineyi seçeyim. Makine mühendisliği bölümünü seçeyim. Bakın makineyi seçtiğimde şuraların tamamı otomatik olarak güncelleniyor. Makine mühendisliği 1, 2, 3, 4.
Gene aynı şekilde şöyle aşağı kadar ineyim. Bakın şuraların hepsi otomatikman güncellendi. Hatta bakın son bölümü de makine mühendisliği bölüm başkanlığı olarak güncelledi. Buraları gene kalan kısımları kendiniz güncelleyebilirsiniz. Ve programı bu şekilde oluşturmuş oldu. Tabi farklı fakülteler ve farklı bölümler için buraları elle de değiştirebilirsiniz. Gene şurada bölümler bölümü var. Bakın şuraya kendiniz bölüm ekleyebilirsiniz. Buradaki fakülte ve bölüm isimlerini değiştirebilirsiniz. Şuraları kendiniz güncelleyebilirsiniz. Buradaki listeyi uzatabilirsiniz. Eğer buradaki listeyi uzatırsanız gene buradaki liste otomatikman şuraya eklenecektir ve buradan kendiniz farklı seçenekleri kullanarak programınızı otomatik olarak oluşturabilirsiniz. CTRL-P yapıyorum, yani yazdırma sayfasını açıyorum. Bakın bu şekilde yazdırma sayfasını açtığımda da yazdırma sayfasına birinci hafta, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci günü tamamen sığdırıyor. Şuradan ikinci sayfaya bakıyorum. 6. gün, 7. gün, 8. gün, 9. gün, 10. gün bu şekilde 2 sayfaya sığacak şekilde programı yazdırabiliyorum. Tabi burada yazdırma işleminden önce şunu da yapmanızda fayda var. Bak şuradaki en soldaki bölümleri kendiniz güncelleyebilirsiniz. Burada 1 yazan yere örneğin pazartesi yazabilirsiniz. Gene şuradaki tarihi kendiniz güncelleyebilirsiniz. Gene aynı şekilde diğer gün ve tarihleri şuradaki en soldaki bölümleri kendiniz güncelleyebilirsiniz. Bütün bu güncellemeleri yaptıktan sonra da programın çıktısını alabilirsiniz ya da PDF'ye dönüştürebilirsiniz. Evet, programın kullanımı bu şekilde. Umarım faydalı olur.